Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bir genel cerrahi kliniğinde asistan olarak görev yapmaktayım. Asistanlıkta 3. yılım. Bugün genel cerrahi doktorları ne yapar? Genel cerrahi hangi alanlarla ilgilenir? Hangi ameliyatlar yapar? Bu konudan bahsedeceğim. TUS tercihinde genel cerrahi seçmek isteyenler nelere dikkat etmeli? Bu gibi şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle genel cerrahi hangi hastalıklarla ilgilenir? En sık duyduğumuz ameliyat apandisit ameliyatı. Herkes bilir bunu. Genel cerrahlar apandisit ameliyatını yapar. Acile gelen karın ağrısıyla, batın içi kaynaklı karın ağrılarıyla, mide, bağırsak, yemek borusu, özefagus, kalın bağırsak yani kolon, rektum bunların hastalıkları ve kanser ameliyatlarını genel cerrah doktorları yapar. Mesela mide küçültme ameliyatını genel cerrahi doktoru yapar. Ya da mide kanseri ameliyatını genel cerrahi doktoru yapar. Reflü ameliyatını genel cerrahi doktoru yapar. Yemek borusu kanseri ameliyatlarını genel cerrahi doktoru yapar. Yine ince bağırsak tıkanıklıklarını, ince bağırsak kanserlerini, apandisit ameliyatını, kalın bağırsak kanserlerini, kalın bağırsak ameliyatlarını, rektum ameliyatlarını, rektum kanserlerini genel cerrahi doktorları yapar. Genel cerrahi tercih edecek doktorları neler bekliyor? Bu konuda konuşursak, genel cerrahinin acil ve elektif ameliyatları var. Gittiğiniz klinikteki yoğunluğa göre değişmekle birlikte acil ve elektif ameliyatlar yapacaksınız. Acilden akut batın hastaları, işte kolon perforasyonları, ince bağırsak perforasyonları, mide perforasyonları, en sık apandisit ameliyatları, karın ağrısıyla gelen bu tarz ameliyatlar, ileus ameliyatları yapacaksınız. Elektiften hernia ameliyatları, safra kesesi ameliyatları, kalın bağırsak, ince bağırsak ameliyatları, mide ameliyatları, karın fıtığı, kasık fıtığı bu tarz ameliyatlar yapacaksınız. Genel cerrahi asistanlığı elbette uzun bir süreç. 5 yıl sürüyor Türkiye'de. Asistan olarak çalışırken sorumluluklarımız mevcut. Aynı zamanda maaş alıyor musunuz diye soranlar var. Evet, doktor olarak maaş alıyoruz. Aynı zamanda asistan doktor olarak çalışıyoruz. 5 yılın sonunda uzman doktor oluyoruz. Bana en çok sorulan sorulardan birisi tercih yaparken sizin kriterleriniz neydi? Bizim kriterlerimiz ne olmalı? Şeklinde sorular geliyor. Ben genel cerrahi kliniğini tercih ederken öncelikle tercih etmek istediğim ilde klinikleri ziyaret ettim. Orada çalışan arkadaşlarım ile konuştum. Nöbet koşullarını sordum. En önemlisi vaka çeşitliliğinin olup olmadığını sordum. Laparoskopik mi, açık mı yapıldığını, ameliyatların çoğunu sordum. Laparoskopi imkanı var mı? Bunlar çok önemli. Çünkü tüm dünya artık minimal invaziv cerrahiye doğru gidiyor ve robotik cerrahiye doğru gidiyor. Mesela benim bulunduğum hastanede robotun olması da bir avantaj. O konuda da bir tecrübe sahibi olabilirsiniz. Vaka çeşitliliği çok önemli. Hangi vakalar yapılıyor, neler yapılıyor? Mesela bazı arkadaşlar karaciğer transplantasyonu yapılıyor mu hastanenizde diye soruyor. Hayır, bizim hastanemizde karaciğer transplantasyonu yapılmıyor. Zaten bir asistana karaciğer transplantasyonu yaptırmazlar. Zaten hocaların işi bu. Hocalar yapar. Asistana bu hastaları takip etmek kalır. Tabii o konuda tecrübe edinmek de önemlidir. Siz asistanlık yaparken en sık yapacağınız ameliyatlar apandisit ameliyatları, fıtık ameliyatları, safra kesesi ameliyatları ya da acil durumlarda kurşunlanma, bıçaklanma gibi ameliyatlardır. Mesela bizim acilimize kurşunlanma, bıçaklanma, yüksekten düşme bu tarz travma olayları da çok gelmekte. Bu da bizim tecrübemizi arttırmakta. Sizin de gittiğiniz klinikte soracağınız sorulardan biri bu olmalı. Acile gelen vakalar. Kurşunlanma geliyor mu? Bıçaklanma geliyor mu? Yüksekten düşme geliyor mu? Bazı hastaneler var. Hiçbir şekilde bu ameliyatları yapmıyorlar. Çünkü bu hastanelere bu vakalar gitmiyor. Mesela üniversite hastanesi olabilir bu. 112'nin kuralları gereği işte Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere bu tarz hastaları transfer ediyorlar. Tabii en yakınında bu üniversite hastanesi varsa oraya da götürebilirler. Ama çoğunlukla %90 bir Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastaneye transfer ederler. Bu politika yüzünden belki üniversite hastanelerine bu tarz vakalar çok gelmeyebilir. Bana sorulan sorulardan
Birisi de eğitim araştırma hastanesi mi, üniversite hastanesi mi? İkisi de olabilir. Eğitim araştırma hastanesinde tabii ki çok daha fazla sayıda vaka yapabilirsiniz. Yapılan vakalar zaten belli. Diyelim safra kesesi ameliyatı. Eğitim araştırma hastanesinde işte örnek veriyorum 100 tane yaparsınız. Üniversite hastanesinde 10 tane yaparsınız. Tabii 10 tane yaparak da safra kesesi ameliyatı öğrenilebilir. Ama 100 tane yaparak da safra kesesi ameliyatını öğrenmek çok daha farklı oluyor. Bazıları hani sayının önemli olmadığını, öğrenmenin önemli olduğunu söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Sayı da çok önemli. Çünkü 150-200 tane apandisit yapanla 10-15 tane apandisit yapan aynı değil. Çünkü bizde hastalık yok, hasta var. Her apandisit hastası aynı olmuyor. Birinin yapışık oluyor, birinin perfore olmuş oluyor, birisi batın duvarına yapışmış oluyor, birinin batın ameliyatı, batın cerrahisi öyküsü oluyor. Çeşit çeşit hastaları görerek bu ameliyatı kolayca yapabilirsiniz. Yani bu yüzden eğitim araştırma hastanesinde vaka sayısı, yapma oranı daha fazla. Üniversite hastanelerinin de kendince özellikleri var. Orada hocalar var. Hocaların tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Çok sık olmayan ameliyatlar görebilirsiniz. Özellikle vakaları üniversite hastanelerinde yapabilirsiniz. Bu tarz avantajlar var. Daha ileride akademik anlamda da üniversite hastanesinden mezun olmanın tabii ki faydaları var. Orada hocaların size sahip çıkabilir, sizi yanınıza alabilir. Üniversiteye bir eğitim kadrosuna birisi alınacaksa tabii ki bu kendi asistanlarından birisi olacaktır. Çünkü bildikleri bir asistan. Bir genel cerrahi asistanının bir günde yaptığı rutin işler nelerdir diye soruluyor. Biz kliniğimizde sabah 7'de başlıyoruz. Sabah 7.30'da eğitim toplantımız oluyor. Sabah 8'de de vizite başlıyoruz. Hastalarımızı vizit sırasında değerlendiriyoruz. İşte uzmanlarımız eşliğinde, hocalarımız eşliğinde. Daha sonra ortalama bizim vizitimiz 1 saat sürüyor. 60 yataklı bir servisimiz var. Vizit sonrasında çıkan işler oluyor. Bu işleri bir liste halinde tutuyoruz ve sonra bu işleri yapmaya koyuluyoruz. Örneğin çömez asistanlar işte nazogastrik takma, foley takma, işte diren çekme, diren yıkama, pansuman yapma bu tarz işleri yapıyorlar. Ya da orta kıdemli asistanlar endoskopi yapılacak hastaları ayarlıyorlar. Ya da daha kıdemli asistanlar hocalara, uzman doktorlara işte hastalar hakkında bilgi verebilirler. Bu tarz dağılımlar klinikten kliniğe göre değişebilir. Bu bütün işleri bir çömez de yapabilir ya da kendi aralarında bir dağılım yapabilirler. Orta kıdem bir iş yapar, üst kıdem bir iş yapar. Bunlar klinikten kliniğe göre değişir. Tercih yaparken bunları da sorgulayabilirsiniz. İş dağılımı nasıl oluyor diye. Daha sonra bu işler 11-12 gibi toparlanmaya başladığı zaman tekrardan bir hastalar vizit yapılır, dolaşılır, gezilir. İşler ne durumda, işler kontrol edilir, eksik işler var mıdır? Onlar tamamlamaya çalışır. Daha sonra tabii servise gelen hastalar, giden hastalar, servisin yoğunluğu hiç bitmez. 3 gibi, 4 gibi de servis toparlandığı zaman artık akşam nöbetçilere devretme zamanı gelmiştir. Nöbetçilere de akşam devir viziti yapılır. Daha sonra onlara devredilir. Tekrardan işler çıkar. Tekrardan işte kan barkodları, nazogastrikler, foleyler, direnler bu tarz işler çıkar. Tekrardan bunlar yapılır. Ortalama bizim kliniğimizde 5 ila 7 arası çıkış yapıyoruz. Bir günlük rutinimiz bu şekilde. Genellikle koşturmacalı ve yoğun bir şekilde geçiyor. Mezun olunca sizi ne bekliyor? Genel cerrahi kliniğinden mezun olunca öncelikle mecburi hizmet meselesi var. Gittiğiniz yere göre değişen 300 ile 600 gün arasında mecburi hizmet süreleri olan yerlere atanıyorsunuz. Bir tercih yapıyorsunuz. Yerler açıklanıyor, boş yerler, ona göre bir tercih yapılıyor. Diyelim yaptığınız tercih gelmezse tercih yapılmayan bir yere otomatik olarak atanıyorsunuz. Genellikle bu açılan yerler periferde oluyor. İstanbul'un, Ankara'nın dışında yerler oluyor. Bunların tek cerrahları oluyor. Genellikle siz de oraya gittiğiniz zaman tek cerrah oluyorsunuz. İcap nöbeti oluyor. Bir ay boyunca neredeyse her gün acile sizlik bir vaka gelirse telefonla çağrılıyorsunuz. Hastaneye icap etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani genel cerrahi kısaca anlattığım şekliyle
Bu şekilde. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarımıza yazabilirsiniz. Size anlatmaktan mutluluk duyarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.